Özel bir video ile karşınızdayım. Çünkü DJI markası şu anda tüm dünyada yeni mikrofonunu duyuruyor. DJI Mic Mini. Bu mikrofon şu anda elimde ve bu videoda sizlere DJI Mic Mini'yi anlatacağım. Özelliklerini, performansını, ses kalitesini, tüm bunlara bakacağız. Bu yeni ürünü sizle beraber inceleyeceğiz. En başta da söyleyeyim, şu anda yakamda görüyorsunuz DJI Mic Mini'yi ve alıcısını da kameraya bağladım. Yani bu video boyunca baştan sona kadar duyacağınız ses DJI Mic Mini ile kaydettiğim ses olacak. DJI Mic Mini adından anlaşılacağı gibi minik bir mikrofon. Fiziksel özelliklerine geçeceğim ama nasıl bir kutuyla geliyor ve kutunun içinden neler çıkıyor hızlıca bir ona bakalım. Bu kutuyu açtığımız zaman içerisinden yumuşak çok güzel bir çanta çıkıyor. Açıkçası bu çanta diğer mikrofonlara göre benim daha çok hoşuma gitti. Ve taşıması daha kolay. Yumuşak olduğu için de çantada yer bulması daha kolay oluyor. Ve farklı kablolar için de bolca alan var. Onun haricinde enteresan bir şekilde ilk defa bir mikrofonda gördüm. 4 adet rüzgar kesici çıkıyor. 2 farklı renkte. Bir gri bir siyah olmak üzere. Yedek 2 tane daha böylece bulundurabiliyorsunuz. Bu dışarıda çekim yaparken rüzgar sesini azaltmanıza yardımcı oluyor. Onun haricinde USB-C kablosu ve bir de kameraya bağladığınız TRS dediğimiz kablo çıkıyor. Onun haricinde de içinden mikrofonumuz çıkıyor. Mikrofon kendinden şarjlı yani powerbank özelliği olan bir kutu. DJI Mic 2'ye benzeyen tarzda bir kutu ama DJI Mic 2'den daha küçük. Zaten mikrofonlar da daha küçük. Fakat ilginç bir şekilde pil ömrü daha yüksek. Bu kutuyla birlikte mikrofonları tam 48 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Bu müthiş bir değer. Mikrofonlar tek başına 11,5 saat kayıt yapabiliyor. Alıcı da 10,5 saat çalışabiliyor. Yani pil ömürleri bu kadar. Ama bu kutu ortalama tüm ekosistemi 3,6 defa, yani fabrika verileri böyle, 3,6 defa şarj edebildiği için toplamda 48 saat boyunca çekim yapabiliyorsunuz. Kayıt yapabiliyorsunuz. Bu da yani tek bir şarjla aslında günlerce çekim yapabilmek anlamına geliyor. Muazzam bir değer. Çok çok güzel. Diğer güzel olan bir tarafı da şu. Diyelim ki pil bitti. Yani bir baktınız şarjınız yok ve çekim yapmanız gerekiyor. Sadece 5 dakikalık şarjla 1 saat boyunca mikrofonları kullanabiliyorsunuz. Bu da muazzam bir değer. Pil ve tüm ekosistem de 120 dakika içerisinde tamamen şarj oluyor. Dolayısıyla oldukça esnek, yani sizi yarı yolda bırakmayacak bir sistem olmuş. Mikrofonlara geldiğimiz zaman mikrofonlar yakamda da gördüğünüz gibi şu an detay görüntüleri de gösteriyorum. Sadece 10 gram ağırlığında ve aşağı yukarı 1 TL boyutlarında. Bu yönüyle gerçekten böyle tişörtünüze vesaire astığınız zaman bakın hiçbir ağırlık yapmıyor. DJI Mic 2 gibi yine mıknatıs da geliyor içerisine ve bu şekilde mıknatısla tutturduğunuz zaman rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tabi sadece mıknatıslı değil, klips özelliği de var. Şuradan diğer mikrofonu çıkartayım. Mıknatıs şu şekilde ayrılabiliyor ve mıknatısın kuvveti oldukça iyi. Bir de klips var. Yani şu şekilde böyle yakanıza klipsle takmak isterseniz bu da mevcut. İki şekilde de kullanabiliyorsunuz ama böyle özellikle tişörtlerde büyük mikrofonlar sarkma yapıyordu. Bu yönden bence çok avantajlı olmuş. Çok çok hafif ve küçük bir mikrofon. Şimdi DJI Mic Mini'nin diğer çok güzel bir özelliği de oldukça şaşırtıcı. Yani böyle minicik boyu var, türlü türlü huyu var dedirtecek şekilde 400 metre mesafeden ses iletimini yapabiliyor. Yani 400 metre mesafe bugüne kadar zannediyorum en yüksek aralık. Yani benim duyduğum kablosuz mikrofonlar içerisinde en yüksek mesafe. Şimdi 400 metre menzili aslında test etmek lazım. Yani bunu bir testi hak ediyor. Fakat mikrofon bana yeni geldi ve 2 gün sonra bu mikrofon, yani ben şu an videoyu böyle hızlı bir şekilde çekiyorum. 2 gün sonra lansmanı var. Yani siz bu videoyu bugün izliyorsunuz. Ben bu videoyu 2 gün önce çektim. O yüzden açıkçası böyle test etme şansım yok mesafeyi. Bunu ayrı bir videoda isterseniz 400 metre testini yaparız. DJI Mic Mini tıpkı DJI Mic 2 gibi hepsi bir arada bir mikrofon. Yani PC'de, kameralarda ve mobil cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Bunun için de adaptör çıkıyor içerisinden. DJI Mic Mini'de farklı olarak sadece bir tane adaptör geliyor. O da USB-C adaptörü. iPhone telefonlar için Lightning adaptörü gelmiyor. Bence bunun sebebi artık USB-C dünya genelinde bir standart oldu. Son iPhone telefonlarda biliyorsunuz Lightning adaptör çıkmıyor artık. Bağlantıları onunla Type-C. O yüzden buna yer verilmemiş. DJI Mic 2 mikrofonunuz varsa onun adaptörü buna uyuyor mu diye soracak olursanız uymuyor. Çünkü bu daha küçük boyutlarda bir mikrofon.
adaptörlerde boyut itibariyle uymadığından kullanamıyorsunuz. Yani bir Lightning adaptörüne ihtiyacınız olursa, ki bence olmayacak. Neden? Çünkü DJI Mic Mini Bluetooth üzerinden akıllı cihazlara bağlanabiliyor. Yani iPhone telefonunuza, Android telefonunuza bağlayabiliyorsunuz ve gayet kaliteli ses kaydı yapıyor. O yüzden de açıkçası böyle bir adaptöre ihtiyacınız yok. Canlı yayın yapabiliyorsunuz ve canlı yayın esnasında mobil cihazlara bağlanıp ses kaydı alabiliyorsunuz. Açıkçası bunlar çok güzel artı özellikler. Yine DJI ekosistemindeyseniz, yani Osmo Pocket 3 kullanıyorsanız benim gibi, Osmo Pocket 3'lere, işte Action 4 kameraya, Action 5 Pro kameralara kablosuz olarak bağlanabiliyor. Özellikle gördüğüm kadarıyla motosiklet kullananlar, işte bisikletle aksiyon çekimleri yapanlar vesaire bu tarz özelliklere ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü farklı bir şey kullandığınız zaman bir sürü adaptör, bağlantı, kablo vesaire oluyor. Ama bu minicik mikrofonu kaskın içerisinde güzelce yerleştirin ve aksiyon kameralarınıza kablosuz bağlanın. Harika ses alın. Açıkçası bu bence özellikle mobil çekim yapanlar, motor sporcuları, gezginler için çok çok güzel bir mikrofon olmuş. Her şeyi çok daha kolaylaştırıyor. DJI Mic Mini'nin Osmo Pocket 3'teki ses kaydını size göstermek isterdim ama şu an daha ürün duyurulmadığı için, yani ben bu videoyu çekerken ürün duyurulmamış olduğu için Osmo Pocket 3'e bir güncelleme gelmesi gerekiyor. O yüzden kablosuz olarak bağlanamıyorum. Kablolu bir şekilde bağlanabilirim. Onu göstereceğim birazdan. Ses kalitesi için ekstra bir yorum yapmayacağım. O yorumu size bırakıyorum. Çünkü dediğim gibi videonun başından beri bu sesi duyuyorsunuz. Ben öncesinde bir deneme çekimi yaptım ve sesi dinledim. Açıkçası ben sesi çok beğendim. Özellikle dip sesteki temizliğini çok çok beğendim. Çünkü 70 desibel gibi sinyal gürültü oranı var. 70 desibel bence çok iyi. Genelde mikrofonlarda gördüğümüz değer 80-85'lerde olur. 70 oldukça iddialı ve güzel. Dinlediğim zaman da dip sesin çok az olduğunu gördüm. Mesela şu an sessiz duracağım. Bakın dip sese. Evet. Duyduğunuz gibi, gördüğünüz gibi. Bu arada seste hiçbir düzenleme ve işlem yapmıyorum. Olduğu gibi çektiğim şekliyle kullanacağım. Kullandığınız kameraya göre de aslında bu ses kalitesi, bas ayarı birazcık değişebiliyor. Farklılık olabiliyor. Ses renginde ufak tefek farklılıklar olabiliyor ama yani ben normal videolarımı çektim. Her zamanki Nikon'un Z30 kamerasına taktım ve şu an oradan alınan kaydı dinliyorsunuz. Bir ses kayıt cihazında farklı olabilir, bir Sony kamerada farklı olabilir vesaire. Hani burada ufak tefek farklılıklar olabilir ama bir mikrofonda aslında aranan şey şudur. Hani dip sesinin iyi olması, sessiz kayıt alabilmesi, temiz yani kirli olmayan kayıt alabilmesi, yüksek seslere dirençli olması. Şu an ara ara sesimi yükseltiyorum. Bazen susuyorum, bazen tekrar başlıyorum. Bu dalgalanmaları dengeleyebilmesi ki Mic Mini'de 120 desibel gibi yüksek sese karşı bir direnç var. 120 böyle sınırda, yani 150'lere falan da belki çıkan modeller var. Çünkü 120 desibel'e rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz ve patlama yaşanabilir. O yüzden kazanç ayarına dikkat etmek gerekiyor bu tarz mikrofonlarda. Alıcının üzerinde bu arada kazanç ayar düğmesi var. Fiziksel bir kazanç ayar düğmesi konmuş. Hem şık bir tasarım olmuş. Böyle turuncu renkle 0 belirlenmiş. -6, -12, +6, +12 olarak fiziksel olarak hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. DJI Mimo uygulamasını kullanırsanız da bu defa kademe kademe, yani birer birer adımlarla da ses yüksekliğini, kazanç ayarını yapabiliyorsunuz. Ayrıca yine mesela low cut dediğimiz veya ses gücünü dengeleyen, otomatik ayarlayan seçenekler de var. Bunları da yine DJI Mimo uygulamasıyla aktif hale getirebiliyorsunuz. Standart olarak bu kapalı geliyor. Siz bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu anda -6 desibele ayarladım ki patlama riskini tamamen ortadan kaldırayım. Ona göre şu an çekimimi yapıyorum. Bunu artı değerlere getirdiğiniz zaman belki doğa seslerini falan alabilirsiniz. Ya da bir enstrüman kaydını alabilirsiniz. Çünkü 120 desibel bence enstrüman kaydı almak için de oldukça güzel. Sesle alakalı yorum yapmayacağım dedim ama tabii ben kişisel tecrübelerimi, kişisel deneyimimi de paylaşmak isterim. Vokal kaydı olarak açıkçası beğendim ben mikrofonu. Çok temiz, çok doğru, sesimi çok iyi yansıtan ve dengeli, yani böyle bas değil, tiz değil, tam böyle olması gerektiği gibi bir vokal kaydı yapıyor. Bence YouTube videoları için, hatta profesyonel işler için, röportaj çekimleri için bu mikrofonu rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Açıkçası vokal kaydını beğendim. Onun haricinde bir mikrofonda olması gerektiği gibi mono, stereo ve güvenli kayıt yapıyor. Güvenli kayıt dediğimiz ne? Bir kanalı işte sıfıra ayarladınız mesela. Diğer kanalı -6'ya düşürüyor. Ve böylece güvenli kayıt seçeneğini ayarlayabiliyorsunuz. Bunu yapabilmek için yine DJI Mimo uygulamasından bunları ayarlamanız gerekiyor. Çünkü üzerinde bir ekran olmadığı için bunu hemen ekrana bakarak komutlarla ayarlayamıyorsunuz. Bunu bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Otomatik açılma ve kapanma seçenekleri var. Yani kamerayı açınca alıcı da açılıyor. Alıcı açıldığı zaman mikrofonlar da açılıyor. Tabii fiziksel olarak mikrofonları kapatmadıysanız, çünkü belli bir süre sonra mikrofonlar uyku moduna geçiyor. Ve uyku modundayken yakanızda olsa bile, işte kutusuna koymasanız bile uzun süre pili muhafaza ediyor. Yani siz ne zaman aktif hale getirdiniz alıcıyı, işte kamerayı ne zaman açtınız, mikrofonlar da o zaman uyanıyor. Ve birbirleriyle sinyal alamadıkları zaman tekrar uyku moduna geçiyorlar. Böyle bir özellik de eklenmiş. Bunu açıkçası beğendim. Çünkü bazen unutabilirsiniz yakanızda. İşte çantaya atarsınız, bir kenara koyarsınız. Sonraki çekime gidiyoruz, şunu yapıyoruz derken plan, hazırlık vesaire uzar. Sonra bir bakarsınız mikrofonların pili bitmiş. Bu riskin önüne geçiyor. Tamamen uyku moduyla size enerji tasarrufu sağlıyor. Bunlar da güzel olmuş. Noise Reduction özelliği var. Ve bu geliştirilmeye devam ediyor. Noise Reduction özelliğini 2 kademede yapmışlar. Orta ve yüksek diye. Bunu da yine DJI Mimo uygulamasından ayarlayabiliyorsunuz. Ortaya aldığınız zaman böyle biraz sessiz ortamlarda anlık olarak mesela sustuğunuz zaman dip sesi daha da düşürüyor. Yükseğe getirdiğiniz zaman da işte şehir gürültüsü, araç, trafik vesaire bunları iyice bastırıyor ve sizin vokal sesinizi daha ön plana çıkartmaya çalışıyor. Bu Noise Reduction'da oldukça iyi. Mesela şu anda ortam aslında gürültülü değil ama Noise Reduction'ı test edebiliriz. Güç düğmesine bir kere basıyorum ve sarı ışık yandı. Sarı ışık yanınca alıcıda da sarı ışık yanıyor ve Noise Reduction'ın aktif olduğunu görüyorum ben. Şu anda da siz Noise Reduction aktif bir şekilde dinliyorsunuz. Sessiz olayım ve dip sese bir de böyle bakalım. Evet. Noise Reduction açıktı. Şimdi tekrar kapatıyorum. Ve normal haline geldi. Ses kalitesinde bir fark var mı yok mu? Bunu şu an ilk defa aslında siz duyuyorsunuz. Ben duymadım. Bunu kurguda göreceğim. DJI Mimo uygulamasında da bu ayarları nasıl yaptığımızı vesaire yine anlatmak isterdim. Ama DJI Mimo uygulamasına da güncelleme gelmesi gerekiyor ki henüz duyurulmadığı için tabii ki bu güncellemeler şu anda bekliyor. Olumsuz tarafı var mı? Beğenmediğim bir tarafı var mı? İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Açıkçası hani çok da beğenmediğim bir taraf yok. Fiyatının Mic 2'ye göre tabii ki daha uygun olacağını bildiğimden dolayı işte dahili kaydı olsaydı güzel olurdu diyebilirdim. Ama hem bu kadar küçük olup hem de böyle dahili hafıza olunca hem de 32 bit falan kaydetseydi Mic 2'den daha pahalı olurdu. Ucuz olmazdı. Yani burada aslında amaç daha uygun fiyata pratik, taşınabilir, neredeyse görünmez bir mikrofon üretmek. O yüzden bunlar aslında eksi diyemiyorum. Ses kalitesi de iyi olduğu için açıkçası böyle şu olsaymış daha iyi olurmuş diyeceğim bir durum yok. Belki alıcı üzerinde bir dijital ekran olsaydı, mono, stereo ve güvenli stereo geçişlerini oradan yapsaydık daha güzel olabilirdi. Belki bu noktada bir eleştiri olabilir. DJI Mimo uygulamasına bağlanmak zorunda olmazdık ama muhtemelen güncellemeden sonra DJI Mimo uygulamasına da çok hızlı bir şekilde bağlanacağız ve o da sorun olmayacak. Çünkü cep telefonlarımız her zaman yanımızda. DJI Mic Mini genel itibariyle böyle bir mikrofon. Açıkçası ben küçük olması, rahat kullanılabiliyor olması, 48 saatlik batarya ömrü, taşınabilir olması ve vokal ses kaydının çok iyi olması nedeniyle bu mikrofonu beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz bununla alakalı? Videonun başından sonuna kadar duyduğunuz ses DJI Mic Mini ile alınan sesti. Sizlerin yorumlarında merak ediyorum. Beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Değerlendirmeleriniz nedir? Yorumlar kısmında lütfen belirtin. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bu gerçekten önemli. Sizlerin bu destekleri sayesinde de işte tüm dünyayla aynı anda böyle yeni ürünleri sizlere gösterebiliyorum, tanıtabiliyorum. Ve global kanallardan sonra Türkiye'de inceleme için beklemenize gerek kalmıyor. Daha hızlı bir şekilde ilk elden incelemeleri izleyebiliyorsunuz ve bir ürün almak istediğiniz zaman
daha bilerek, daha güvenli bir şekilde alabiliyorsunuz. O yüzden sizlerin beğenisi, paylaşımı ve desteği önemli. O zaman sonraki içeriklerde görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.